Oyundan Kazan kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir videoya Axie Infinity serisinin 13. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere scholarship sistemini anlatacağım. Nasıl kurulur, riskleri, getirileri nelerdir, nasıl scholar olunur gibi maddelere değineceğiz. Bu video benim için özel bir video. Çift dilde olacak. İlk altyazımı bu videoya ekleyeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet, Axie Infinity Scholarship sistemi nedir? Öncelikle bunun üzerinde biraz duralım. Z kuşağı ve Y kuşağı bugünün oyuncu kitlesi. X kuşağı bu oyunlardan biraz daha uzak kalmış. Dijital ortamdan uzak kalmış bu kuşak. Bu da bize şu soru işaretiyle geliyor. Bugün Axie Infinity'ye başlamak isteseniz kaç paraya bu oyuna başlayabilirsiniz? Cebinizde bu kadar para var mı? Özellikle Türkiye şartlarında bugün herhangi bir NFT oyununa başlamak maalesef oldukça maliyetli. Bakın Axie'nin marketine girip buradaki Axie'lere baktığımızda en ucuz Axie'lerden bile seçseniz size bunun maliyeti 89 çarpı 3 üzerinden bugün 267 doğru olacaktır. Bunu da günümüzün dolar kuruyla hesapladığımızda 3684 TL gibi bir tutar yapıyor. Maalesef oyuncu olarak nitelendirdiğimiz Y ve Z kuşağının cebinde bugün 3674 TL yok. Varsa da bunu riske atabilecek durumları yok. İşte burada Axie Infinity'nin scholarship sistemi devreye giriyor. Yani yatırımcı olarak burada rol alabiliyorsunuz. Eğer sizin cebinizde para varsa paranızı ortaya koyuyorsunuz. Akslerden satın alıyorsunuz ve bu aksilerin oynanış hakkını bir başka kişiye devredebiliyorsunuz. Devrettiğiniz kişiyle yaptığınız anlaşma üzerinden kendisi bir komisyon kazanıyor, siz bir komisyon kazanıyorsunuz. Böylece iki taraf da kazanmış olur. Yani win-win dediğimiz olay gerçekleşiyor. Kabaca scholarship programı bu şekilde özetleniyor. Peki scholarship programı kurmak için nelere ihtiyacınız var? Scholar bulmak kolay mı, menajer bulmak kolay mı tarzı sorulara yavaş yavaş geçelim. Öncelikle scholarship yatırımının potansiyel getiri ve risklerini sizlerle incelemek istiyorum. Bunun için size bir tablo hazırladım. Scholarship SWOT Analysis adı altında. Burada scholarship programımızın güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, bize getireceği fırsatları ve riskleri inceleyeceğiz. Güçten başlayalım. Pasif gelir elde ediyorsunuz. Nedir pasif gelir elde etmek? Yatırımınızı yapıyorsunuz. Akabinde skolarlarınızı buluyorsunuz. Ve oynanış hakkını bulduğunuz skolarlara devrediyorsunuz. Böylece siz hiçbir şey yapmadan skolarların kazandığı SLP'ye ortak oluyorsunuz. Bir diğer artısı aksi sahibi oluyorsunuz. Yalnızca yatırdığınız parayı bir nevi işletmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda ilerleyen vakitlerde sistemden çıkmak isterseniz sahip olduğunuz aksileri satıp karlı bir şekilde sistemi terk edebiliyorsunuz. Ve en önemli güçlü özelliklerinden bir tanesi ise bağlantı oluşturuyorsunuz. Bugün bir scholarship programı başlattığınızda en ufak bir programda bile 3 veya 4 scholarınızın olduğu senaryoda bile 3-4 kişiyle beraber çalışma fırsatı yakalıyorsunuz. Bu kişilerle aranızda oluşacak güven gelecek zamanlarda oluşturacağınız proje veya işlerde onları kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Böylece hem bir istihdam yaratmış oluyorsunuz hem de bağlantı kurmuş oluyorsunuz. Gelelim weakness yani zayıf kısma. Scholarların verimli çalışması için zaman harcamanız gerekiyor. Ve buradaki zamanda aslına bakarsanız ilk bir aylık periyotta gerçekten sizin bir emek ortaya koymanız lazım. Şöyle düşünün, bir iş yeri açtınız. İş yerine alacağınız elemanlar deneyimli elemanlar değilse öncelikle onları eğitmeniz gerekiyor. Eğitmek için de belirli bir vakit harcamanız lazım. İşte buradaki harcayacağınız vakti ben zayıflık olarak tanımlıyorum. Çünkü pasif gelirde siz paranızı bir yere yatırırsınız. Paranız kendi kendine değerlenirken burada üstelik bir de zamanınızı harcamanız gerekiyor. Bu da ilerleyen zamanlarda size belli başlı bazı risklerle geri dönebilir. Skolarınız programı terk etmeye karar verirse harcadığınız zaman boşa gitmiş olabilir. Bu zayıflığı kapatmak için deneyimli skolarlar tercih edebilirsiniz. Gelelim fırsat yani opportunity bölümüne. Yeni gelecek özelliklerin SLP fiyatına ve aksi fiyatına pozitif etki yaratacak olması. Oyun 2018 senesinden beri çok yol kat etti. Her geçen gün yeni özellikler,
ve büyüyen dünyayla yatırımcılarına ve oyuncularına fırsatlar sunuyor. Bu gelen özellikler yüksek SLP fiyatı ve yüksek AXS fiyatı anlamına geldiği gibi sahip olduğunuz NFT yani aksilerinizin de fiyatlamasına yardımcı oluyorlar. Böylece oyuna her yeni özellik geldiğinde sizin halihazırda kazanmış olduğunuz tokenların dolar bazındaki değerini artmasına yardımcı oluyor. Bir diğer özellik ileride gelecek ve scholarship programını geliştirebilecek tüm özellikler işinize değer katacaktır. Evet, burada kastettiğimiz scholarship programına gelebilecek bir özellik. SkyMovies firmasının menajerleri destekleyebilecek yeni projeler ortaya atması, daha fazla yatırım çekebilmek adına, daha fazla menajer çekebilmek adına scholarship programlarına artı değer katabilecek perspektiflerle yaklaşması sizin de yatırımınızın değerlenmesini sağlayacak. Ve bana kalırsa en önemli fırsat scholarların hayatında hayırlı bir rol sahibi olmak. Yani manevi bir fırsat. Scholarların çoğunun öğrenci olduğunu hesaba katarsak, öğrencilerin hayatında gerçekten bir değişiklik yaratabilirsiniz. Onlara üniversitede bir cep harçlığı verebilirsiniz ve eğitim yaşamlarında bir nevi destek olabilirsiniz. Bu kadar pozitif detaylara değindikten sonra gelelim işin risklerine. Scholar'ın kuralları ihlal etmesi aksilerin banlanmasıyla sonuçlanabilir. Yani Scholar'lara emanet ettiğiniz aksiler banlanabilir. Bu ban süresi sizin Scholar'ları kuralları ihlal etmesindeki süreçte oynadığınız role bağlı. Eğer Scholar'ı kuralları ihlal etmesi için motive eden sizseniz aksileriniz 3 yıl ile 6 yıl arası. Eğer Scholar sizden habersiz bir şekilde kuralları ihlal ediyorsa 3 aylık bir ban süresiyle sonuçlanır. Bir diğer risk ise kripto piyasalarındaki düşüş SLP ve aksi fiyatlarında düşüşe sebep olarak yatırımınızı olumsuz etkileyebilir. Biz buna bir diğer deyişle ayı piyasası diyoruz. Bitcoin'in aşağı doğru hızla fiyatlaması, SLP'nin de aşağı doğru beraberinde hızla fiyatlaması ve aksi fiyatlarında daha aşağı seviyelere çekebilir. Bu durumda yatırdığınız tutarın kendini kompanse etmesi daha uzun sürebilir. Fakat her halükarda aksi sahibi olduğunuzdan dolayı sabrederseniz böyle büyük krizleri aşabilirsiniz. Evet, SWOT analizin en önemli noktaları arkadaşlar, güç, fırsat, risk ve zayıflığı karşılaştırıp bu yatırımın sizin için doğru bir yatırım olup olmadığına karar vermek. Ben videolarımı bilgilendirme amaçlı çektiğim için hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Gelelim programımızın bir diğer bölümü. Scholar nasıl olunur? Birçok insan Scholar olmak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Fakat çok fazla Scholar olmak isteyen insan ve az sayıda menajer olduğundan dolayı, yani arz ve talep birbirini dengelemediğinden dolayı bugünün şartlarında Scholar olmak göründüğü kadar kolay değil. Scholar olmak için yapabileceğiniz ilk şey, daha önceden Axie Infinity'nin Discord kanalına kayıt olduysanız Axie Infinity'nin Discord kanalından Scholarship Application bölümüne bir göz atmanız olacak. Burada bir ilan yayınlayabilir veya ilan yayınlayanları bulabilirsiniz. Bunun için ara bölümüne form yazmanız yeterli olacaktır. Form yazdığınızda sağda gelen kutucukta ağırlıklı olarak Scholar arayan menajerlerin açmış oldukları ilanları görebilirsiniz. Ve bu formlara giderek formları doldurup Scholar olmaya hak kazanmayı bekleyebilirsiniz. Fakat eğer Axie Infinity'nin Discord kanalına hali hazırda girmediyseniz bugün itibariyle full olduğundan dolayı giremeyebilirsiniz. Bu tür durumlarda içeride bulunan bir arkadaşınızdan bu formların linklerini isteyebilirsiniz veya bu videonun altına bir yorum bırakabilirsiniz. Oyundan Kazan kanalı olarak elimizden gelen tüm desteği size vermeye çalışır. Bir diğer yöntem YouTube, Twitch, Teta gibi kanallarda Scholarship araması yapabilirsiniz. Arama bölümüne Axie Infinity Scholar yazdığınızda YouTube'daki çeşitli streamerların Scholar aramak için kullandıkları videolara denk gelebilirsiniz. Ve son yöntem Google üzerinden arama. Google'a Axie Infinity Scholarship program yazdığınızda karşınıza gelecek siteler üzerinden Scholar başvurusunda bulunabilirsiniz. Nasıl Scholar olabileceğinizin sorusunun cevabını verdikten sonra Scholar olarak dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğim arkadaşlar. Herhangi bir programdan Scholarship almadan önce başvurduğunuz programın güvenilirliğini mutlaka sorgulayın. Menajerin sizi sorguladığı gibi sizin de menajeri sorgulayabilmeniz gerekir. Eğer menajer daha önce bir scholarship programı başlattıysa onun scholarlarından bazılarıyla görüşmeyi talep edebilirsiniz. Burada sizin alacağınız en büyük risk menajerin sizi 14 veya 15 günlük bir periyotta çalıştırması ve paranızı ödememesidir. Bu durumda maalesef başvurabileceğiniz resmi bir kanal bulunmamaktadır. Gelelim menajerin taşıdığı risk. Bir menajer olarak eğer Scholar arıyorsanız az önce bahsettiğim gibi Axie Infinity'nin resmi Discord kanalının Scholarship Application bölümünde form yayınlayabilirsiniz. YouTube, Teta, Twitch gibi platformlarda içerik üretip Scholar arayabilirsiniz veya bir web sitesi açıp aynı şekilde Scholar arayabilirsiniz. Oyundan Kazan kanalı olarak menajerler ve Scholar'ları elimizden geldiğince buluşturmaya çalışıyoruz. Eğer siz bir menajerseniz ve Scholar arıyorsanız kanalımıza gelip
Scholar aradığınızı belirtebilirsiniz. İnanın o kadar çok insan Scholar olmak istiyor ki bir Scholar bulmak bugün sizin için çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Menajer olarak sizin taşıdığınız risk ise Scholar'ınızın multi-account, hack ve benzeri programlar kullanarak hesabınızdaki akslerin banlanmasına yol açabilecek sorunlar çıkartmasıdır. Bu tür problemlerin önüne geçebilmek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Fakat %100 emin olmanın bugün itibariyle maalesef bir yolu yok. Gelelim Scholar analiz araçlarına. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir analiz aracı Axie Management'ı size göstereceğim arkadaşlar. Adresi axie.management. Buraya girdiğinizde add account deyip Scholar'ınızın adını ve Scholar'ınızın Ronin adresini yapıştırdığınızda buraya da alacağınız oranı yazıyorsunuz anlaşmış olduğunuz üzere. Karşınıza Scholar'ınızın ne kadar zamandan beri oynadığı, ne kadar SLP kastığı, ne yaptığı tarzı tüm istatistikler burada çıkıyor. Detaylandır dediğinizde de buradan gerekli analizleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Axie Management harici diğer Scholar analiz araçlarına videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Gelelim videomuzun son kısmı oyundan kazan Scholar programına. Arkadaşlar oyundan kazan olarak biz de bir Scholar programı yürütüyoruz ve bu videoda aranızdan birini Scholar olarak almak istiyoruz. Scholar olmak için videoyu beğenmeyi, videoya yorum bırakmayı, açıklamalar bölümündeki formu doldurmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Detaylı tüm bilgiler açıklamalar kısmında var. Axie Infinity'de yeniyseniz, Scholarship programı başlatmayı düşünüyorsanız veya Scholar olmak istiyorsanız Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.